Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, bugün 23 Haziran 2021. Bugünkü videomuzda gübre tankı olmadan sisteme gübre nasıl basılır uygulamalı olarak onu göstereceğiz. Bilen arkadaşlarımız zaten biliyor. Dilerlerse bir sonraki videoya geçebilirler, başka video seyredebilirler. Dilerlerse ben nasıl yapıyorum onu seyredebilirsiniz. Ama özellikle bazen mesajlarda geliyor, benim gübre tankım yok, damlamadan gübreyi nasıl vereceğim, onu videosunu yapar mısınız, ya da işte böyle sorular geliyor. Ben de bunun için bir video yapmak istedim. Şimdi bende de gübre tankı yok, gübre tankı kullanmıyorum. Şurada benim filtre var, sadece filtreden suyu filtre edip gönderiyoruz. Pisliklerin sisteme girmesini engellemek için bu saatte 150 tona kadar basabilir ama 70-80 ton suyu çok rahat basar. Bu şekilde filtre ediyoruz. Filtremizde normalde bir girişte saat olur, bir de çıkışta basınç saati olur. Bizim girişteki saat bozulmuş, çıkıştaki saatimiz çalışıyor. Bu giriş ve çıkıştaki saatlerin olmasının amacını size söyleyeyim. Şimdi diyelim ki filtrenizi çalıştırdınız ve su çalışmaya başladı. Bu taraftaki saat gösterge eğer 2'ye çıktıysa, 2 bara çıktıysa, bu taraf 1.8, 1.7, 1.9 olur. Çünkü su filtreden geçerken filtrenin içindeki basınç çıkıştan daha yüksek oluyor. Eğer başladığınız anda giriş 2 ise, çıkış da 1.8 ise ve 1 saat, 2 saat, 3 saat sonra çalıştırıp gelip baktığınızda girişteki basınç 2.5'a kadar çıkar, yükselir. Öbür taraftaki çıkıştaki basınç saatimizin de 1.8 diye 1.5'a falan düştüğünü göreceksiniz eğer suyunuz kirliyse. Çünkü filtre tıkanıyor ve buradaki girişteki basınç yükseliyor ama çıkıştaki basınç düşüyor. Bu saatler hem şeyi kontrol etmek, kendi suyunuzun basıncını kontrol etmek için konuluyor, hem de filtrenizin tıkanıp tıkanmadığını çok daha rahat bir şekilde görebilmek için bu saatler konuluyor. Bizim şu anda 7,5 dönüme su basıyoruz. Normalde bizim 5 dönüme basmamız lazım ve basıncımız 1.2. Sabah başladığımda sabah hatta ikinci kurumda ben açtım, temizledim. İlk başladığımda 1.4 falandı. Şimdi 1.3'e düşmüş. Yani filtremiz biraz kirlenmiş. Bizim de son kurum olduğu için bu şekilde devam edeceğiz. Burada da bu dipnot bilgiyi verdik. Bilen arkadaşlarımız zaten biliyor. Ukalalık yapmış olmayalım ama gerçekten bilmeyen arkadaşlar da var. Bu konuda da faydalanırlar. Jalapon biberlerimiz dedim ya, öbürlerini geçecekler. Hakikaten de öbürlerini geçecekler. Neyse, konumuz o değil. Hemen uygulamaya geçelim. Benim de saat doldu. Şey vermem lazım. Gübre vermem lazım. 12,5 saat. Bu suda ben 1,5 saat toplam su veriyorum. Yani vanayı açmamla değiştirmem arasında toplam 1,5 saat. Bu 1,5 saatin 1 saati dolduktan sonra gübre yapma işlemine başlayabiliyoruz. Şimdi gübreyi dökeceğiz varilimize ve gübremizi çektireceğiz. Motorun yanında biraz ses fazla gelecek. Ben şuradan önce bir anlatayım uzaktan. Şimdi şurada bir yukarıda vanamız var, çıkışta. Bir de alıcının girişinde bir vanamız var. Çıkıştaki vanamız suyu verir sadece. Alttaki vanamız ise suyu çeker. Şimdi hemen bir örnekleme yapalım arkadaşlar. Gübremiz burada. Gübremizi dökelim.
var. Kürek sapı. Bununla birlikte böyle karıştırıyoruz ki gübremiz güzelce erisin diye. Şimdi bir elimde kamera olduğu için biraz zorlanıyorum ama zaten gübremiz de az olduğundan dolayı kolay eriyecektir. Bu kadar yeterli. Şimdi değerli dostlar, gübremizi hazırladık. Yukarıdaki vanadan su geliyor çünkü orası çıkış. Bir de şuraya bir vana katmışız. Suyun girişine, alıcının girişine, alıcı tarafa bir vana daha katıyoruz. Su motoru çalışırken ya da sizinki şey de olabilir, elektrikli motor da olabilir. Çalışırken şu vanayı, bunu biraz daha dolduralım, tam dolsun. Bu şekilde suyu kendi kendine çeker sevgili arkadaşlar. Bunun için ayrıyeten gübre tankı falan gerekmiyor. Ben gübre tankını da çok sevmiyorum. Gübre tankında yarım saatte gübreyi bitiremiyorsunuz. Ama bu şekilde mesela şunu açtık mı çok daha hızlı bir şekilde çektiğini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Filtremiz de bu pislikleri öbür tarafta filtre edecek. Bu şekilde fazla gidiyor. Ben bunu biraz kısacağım. Şimdi biraz uzaklaşalım. Değerli arkadaşlar, olay çok basit. Alıcının girişine bir boru kaynatıyoruz ve vana takıyoruz. Bir de alıcının çıkışında, pompanın çıkışına bir vana kaynatıyoruz. Yukarıdakinden su gelir, aşağıdaki suyu çeker. Bu şekilde açık sistem gübreyi bu şekilde sisteme gönderiyoruz. Gübrenin içinde oluşabilecek pislikler işte demin gördüğünüz gibi o da buradaki filtremizden filtre edilerek tarlaya gidiyor. Bunun bir avantajı sevgili arkadaşlar, istediğiniz dakikada verebiliyorsunuz. O vanayı, aşağıdaki vanayı çok açsam 2-3 dakikada çektirebiliyorum. Ya da vanayı çok kıssam daha uzun süreli gübreyi vermek istediğim saate kadar verebiliyoruz. Bir diğer güzelliği de gözünüzün önünde. Yani neyi veriyorsunuz hemen bitiyor, bittiğini anlıyorsunuz. Ama gübre tankında bunu göremiyorsunuz. Ben bazen mesela gübre tankında daha önce sulama yaparken böyle gübreleri kattığım zaman renkten belli olmuyor. Orada hortum, beyaz hortum takıyoruz ama gübrenin bitip bitmediğini anlayamıyoruz. Yarım saat su veriyoruz. Bazen bakıyoruz halen içinde gübre kalmış ya da o suyun rengi beyaz ama bir şey fark edemiyoruz, gözle göremiyoruz. Onun için şöyle bir 40-50 gram da demir katardım ki renginden anlayabileyim diye. Tam sağlıklı bir şekilde gübre basmıyor gübre tankı. İlk açtığınız zaman gübre tankını çok kuvvetli gübre gidiyor. Son zamanlarda çok az gidiyor. Yani verdiğiniz gübre çok az gidiyor. Çünkü o sürekli devir daim halinde. Ama bu şekilde homojen bir şekilde sürekli aynı şekilde karışıp gitmekte. Bunun da dezavantajı, başında durmanız gerekiyor. Eğer başında durmazsanız su bittiği zaman, gübreli su bittiği zaman su motoru ya da işte elektrikli pompanız hava ediyor. Başında duracaksınız, biter bitmez keseceksiniz. Şimdi biz ne dedik? Ben 1,5 saat su vereceğim. 1,5 saat su vermek için 1 saat dolunca gübrelemeye başlıyorum. Bunu 10-15 dakikada falan çektiriyorum gübreyi.
15 dakika bittikten sonra 1 saat 15 dakika oluyor. Son 15 dakikayı da üzerine temiz su vererek gübrenin kök bölgesinde biraz aşağı gitmesini ve yukarıda kalmamasını sağlıyoruz. Yani köklere kadar ulaşmasını, toprağın içine karışmasını sağlamış oluyoruz. Üstüne 15 dakikada temiz su verdikten sonra sulama işlemimiz bu şekilde bitmiş oluyor. Su motorunun sesi çok geliyordur. Ben biraz görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi su motorunun sesi orada çok geliyor. Biraz uzaklaşayım ben. Sanırım ne demek istediğimi, nasıl gübreleme yaptığımızı uygulamalı olarak gördünüz. Şimdi gübreniz gidiyor sistemden. 12-13 dakikaya göre ayarlıyorum. Bittikten sonra da 15 dakikada temiz su üzerine verip sulama işlemimiz bitmiş oluyor. Değerli dostlar, şimdi bazı şeyleri, insanların bildiği şeyleri insanlara söylediğin zaman böyle biraz nahoş geliyor. Ama herkes bunu bilmiyor. Kimisi daha önce suyu temiz sudur, filtre kullanmaz. Kimisi tankla suluyordur, gübre tankıyla gübresini veriyordur. Ve böyle kanaldan suladığı zaman gübre tankını getirememiştir. Bu şekilde nasıl yapılacak bilmiyor olabilir. Bunu anlayışla karşılamak ve hor görmemek gerekiyor. Kimisi ilk defa bir sebze ekmiştir. Damlama sistemini ilk defa kurmuştur. Filtreyi bilmiyordur. Borularını götürüp katmıştır. Gübre tankını bilmiyordur. Nasıl çalıştığını, çalışma sistemini bilmiyordur. Gübre tankını hadi diyelim ki öğrendi ama gübre tankı yoksa ya da parası yoktur, böyle varille mecbur basacak. Bunu bilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi gübre tankının çalışma prensibinden de bahsedelim. Gübre tankı da böyle bir tank. Gübre tankında şey olmaz. Böyle filtreler olmaz, düz olur. Bir kapak olur. Burada bir giriş olur. Burada da bir çıkış olur. Giriş çıkışlar böyle, sizin mesela borunuz geliyor ya, bunun aynısını düşünün. Yan tarafta düşünün. Yani düz boru geçiyor düşünün. Bunun aynısının filtresizi yan tarafta düşünün. Şuradan şuraya bir vana katılır. Şu ortaya bir vana katılır. Ya da şurada anlatayım. Daha güzel olur. Gübre tankımızı buraya kattık. Şuraya bir vana katıyorlar. Şu ortaya. Bir vana katıyorlar. Buradan bir hortum çıkış veriyorlar. Buradan da bir hortum giriş veriyorlar. Bunu şimdi şeye bağlıyorsunuz. İki tarafı da gübre tankına. Bunu gübre tankına bağladınız. Bunu da gübre tankına bağladığınız zaman vana açık gidiyor ama bu şekilde su gitmez. Çünkü basınç iki tarafta aynı. Burada direkt borudan geçer. Buradaki vanayı kıstığımız zaman burada basınç artıyor ya. Basınç artınca haliyle ne olacak? Buradan gübre tankına gidecek. Gübre tankından sonra bu tarafa gelip boşalacak. Gübre tankının içindeki su da, bu da devir daim ederek onu eritmeye ve buradan da göndermeye yarayacaktır. Uygulamalı eğitimler, şimdi burada şöyle yapılır, böyle yapılır diyoruz ya. Uygulamalı eğitimler, görsel eğitimler her zaman daha başarılıdır. Şimdi orada gösterdim. Olay çok basit mesela. Hiç hayatında böyle bir şey yapmamış adam da birebir örneğini gördüğü zaman ha bu iş böyleymiş diyecektir. Ama burada ben istediğim kadar anlatayım. Bir saniye, telefon geldi değerli dostlar. Alo. Merhaba abi. Tamam, bir dakika abim, bakayım ben. Abi Zonguldak'ın Z'si. Fatsa. Rize. 8. Diyarbakır. 8. Tamam abi. Görüşürüz. Tamam, okey. Sağ olalım. Tamam, bekliyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın, buna cevap vermek zorundaydım. Benim muhasebeci aradı. E-fatura kesiliyor. Onun için şifre benim telefona geliyor. Ondan ben şifreyi bildirdim. Araya böyle bir şey girince de böyle sıcak sıcak konuşuyorsun ya, modum bozuluyor.
nerede kaldığını unutmuş oluyorsun. Bari bunu dinlediniz, onu da söyleyeyim. Bu benim şey arkadaşlar. Benim YouTube normal şeye bağlı. Gelir vergisi, gelir idaresine bağlı. Ben vergimi falan veriyorum. 3-5 kuruş geliyor, onun da hesabını veriyoruz. KDV'nin KDV'sini veriyoruz %18. Ayrıyeten gelir vergisini veriyoruz %20. Yani %38 artı muhasebeci ücreti, aylık beyanname, yıllık beyanname, bu işi bilenler bilir. Normal gerçek usulde vergiye tabiyim ben. Onu da belirteyim. Her gelen kuruşun da hesabını veriyoruz Allah'a şükür. Alnımız da açık. Başımız da dik bu konuda çok şükür. Bu gelen her kuruşlar da sizlerin sayesinde. Sizlerden de, hepinizin de, bu videoyu izleyenlerin, benim diğer videoları izleyenlerin hepsinin bunda katkısı vardır. Hepinize de ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah sizden ve hepimizden razı olsun. Değerli dostlar, konuyu fazla uzatmak istemiyorum orada. Sanırım ne demek istediğimi anlatabildim. Şu anda bir bakalım hele nasıl olmuş. Suyumuz ne kadar kalmış. Biz video çekerken gübremiz ne kadar gitmiş. Tam karıştıramadık, gördünüz mü? Şöyle gübreyi işte böyle, mesela bunun avantajı bu arkadaşlar. Eğer gübre tankı olsaydı bu alta çökecekti, göremeyecektik ve gübre tankta kalacaktı. Başka seferde temizlemeye çalışsak bu sefer birine az birine çok gidecekti. Ama bu şekilde en azından görüyoruz, gözle kontrol etme şansımız var. Gübre bitmeye yakın. Ne yapıyoruz? Böyle hava etmemesini sağlamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi gübreleme işlemim bitti. Yine buradan ben biraz uzaklaşayım. Bu gürültüde sesim pek düzgün gelmiyor olabilir. Gübreleme bu şekilde. Biz videoyu yaparken, başlarken, şimdi kaç dakika olmuş? 19 dakika olmuş, videoya başlayalım. Yani tahmini 13 dakika, 12 dakika falan, biraz ön hazırlık falan vardı. 13-14 dakika, 15 dakika bu şekilde gübreyi verdik. Biz şimdi sürekli verdiğimizden dolayı vananın ayarına alışmışız. Elimiz tam açsak 2-3 dakikada gidiyor. Yarım açıyoruz. Yarımdan da daha az bir şey açıyoruz. Ayarlıyoruz. 15 dakikaya göre ayarlıyoruz. Şimdi benim şeyi 1,5 saat olmasına 12.30'tu. 12.50 geçiyor. Yani 10 dakika sonra gübrelemeye 2-3 dakika geç başladım video çekeceğim diye. 12 dakika sonra şeyi kapatacağız. Sulanma benim son kurum zaten. Sulamam bu şekilde bitmiş olacak sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Görenler, bilenler ya neyi anlatıyor diye yadırgamayın. Çok basit olarak herkesin bildiği şeyleri bazı insanlar görmemiştir, bilmeyebilir. Bunu yadırgamamak, anlayışla karşılamak gerekiyor. Desteklerinizi esirgemeyin sevgili dostlar. Videolarımıza like atmayı unutmayalım. Like'larımız çok düşük. Abone sayımız sizlerin sayesinde 71.000 kişiye ulaştık. Hepinizden Allah razı olsun.
çok güzel yerlere gidiyoruz. Sesimizi güzel şekilde duyurabiliyoruz her yere. Beğenilerimiz yalnız biraz az. Beğeniler konusunda da sizden biraz destek bekliyoruz. Ayrıca yorumlar konusuna gelince eskiden yorum sayıları azdı. Şimdi gitgide yorum sayıları aşırı olduğundan dolayı, ben de çalıştığımdan dolayı birçok yorumu göremiyor olabilirim ya da kavuşturamıyor, bakamıyor olabilirim. Bizim Facebook'ta Rençber TV sayfamız var. Orada da 9000 üyemiz var. Belki siz oraya da üyesiniz. Eğer üye değilseniz Facebook'ta Rençber TV grubumuz var. Orada çok güzel bilgili arkadaşlar var. Herkes derdini görsel olarak da paylaşabiliyor. Şimdi ben burada mesela bir hastalıktan bahsediyorum ya. Şöyle olunca böyle olunca böyle oluyor diyorum ya. Ama arkadaşlarımız ne yapıyor? Direkt resmini çekiyor ve gruba atıyor, sorununu söylüyor. Orada bilen arkadaşlar, çünkü binlerce kişi var orada. Orada bilen arkadaşlar görüyor. Benim başıma gelmiş daha önce, böyle böyle oldu. Ben bunu yaptım, faydasını gördüm diye birbirimize destek ve yardımcı olmamız gerekiyor. Onun için yorumlara bakamadığım zaman kusura bakmayın. Elimden gelince de cevap vermeye gayret gösteriyorum. Sevgili arkadaşlar, Tarsus Konaklar Köyü'nden hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah kimsenin emeğini zayi etmesin. Kimsenin de mahsulünü tarlada bırakmayacak güzel sezonlar diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın sevgili dostlar.